Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel çantayı, çok sevilen çantamızı öreceğiz. Gördüğünüz gibi rafya, yumuşacık bir rafya iple ördüm. Yerli rafyayla. Harika bir ip. Gerçekten hani çantanın yumuşaklığını şöyle gösterebilirim. Benim klasikleşmiş bir çantamdı. Çok uzun zamandır tarif istiyorsunuz, YouTube videosu istiyorsunuz. Bu videoyu sizin için hazırladım. Örneği koyuşundan işlemeleri yapışıma kadar her türlü detayı videomda bulabilirsiniz. Sırasıyla sabırla takip ederseniz siz de bu güzel çantaya sahip olabilirsiniz. Şöyle içini de göstereyim. Gerçekten çok kullanışlı, çok hafif ve çok güzel bir çanta oldu. O zaman vakit kaybetmeden bu çantayı örmeye başlayalım. Örmeye başlayalım o zaman. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Zincire nasıl başlıyorum? Önce görüyorsunuz ipi şu şekilde bir tutuyorum. Sonra bir tane çekiyorum, bırakmıyorum. Tekrar çekiyorum ve bunu sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde başlamak bize ne fayda sağlıyor? Birincisi ilk ilmeğimiz boşa gitmiyor. Yani şu ilk zincirimizi de kullanmış oluyoruz. Artı bunun yanında şurada bir düğüm falan herhangi bir çıkıntı oluşmuyor. Direkt zincir çekeceğim. Kaç tane çekiyorum? 34 zincirle başlıyorum. Evet, 34 tane zincirimi çektim. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Zincirlerimiz gereğinden fazla bol olursa bu sonrasında altlarda böyle kötü bir görüntüye yol açacak. Eğer gereğinden fazla sıkı yaparsak kasma yapacak. O yüzden normal sık iğnemizin genişliğini kaplayacağı alan kadar bir boşluk bırakmamız gerekiyor zincirleri yaparken. Şimdi 34 tane zincir çekmiştim. Bir tane yukarıya çıkmak için, yani yükseklik sağlamak için bir zincir daha çekiyorum. Ve birinci zincirden değil, ikinci zincirden başlıyorum sık iğnemi. Bu şekilde her zincirin içine bir tane batacak şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldiğimde dönüş için son zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. Evet, şimdi son zincire geldik. Son zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Şu gördüğünüz ipi kesmiyoruz. İçinden yürütmeye devam edeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken her bir sık iğnenin karşısında bir sık iğnemiz daha olacak. Sık iğne yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Sık iğne yaparken şu tığın üzerindeki ilmeğimizi gevşetmiyoruz. Ama şöyle hemen dibinden sıkıcık da yapmıyoruz. O zaman da bu sefer istediğimiz V'yi elde edemiyoruz. Diptekini sıkı tutacağız. Bakın bunu uzatabiliriz. Bunu uzatıyoruz. Devam edelim. Bir tane daha göstereyim. Bakın şu sıkı, şunu biraz uzattık. Böylece şu V görüntüsünü elde edebiliyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundan devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Görüyorsunuz şu bir tane ilk yaptığım yer. Bunun içine 2 tane daha yapıyorum. Ve bu şekilde tabanımı oluşturmuş oluyorum. Tabanda bir sık iğne görüntüsü görmek istemiyorum. Bunu o yüzden örneği direkt burada ilk sırada hemen koymaya başlayacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane şu ilk biliyorsunuz birinci sık iğnemizdi başladığımız. Üzerine bir tane sık iğne yaptım. Ve bunun alt kısmına, bakın şu alt kısmına, şu ilk delik olmuş oluyor. Şöyle uzatıp bir sık iğne yapıyorum. Bakın
Bu şu sık iğnenin yerine geçmiş oldu. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Şuraya değil, şuraya. Hizası zaten çok net bir şekilde görülüyor. Altına, şuraya ortaya giriyorum ve hemen çekiyorum. Bir boşluk bıraktım. Bakın, çünkü bu bunun yerine geçti. Yanındakine devam edeceğim. Hemen alta bu değil, bu. Yine hemen alta. Görüyorsunuz, altına. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada rafya ip kullandığımız için özellikle sık iğnelerde buna dikkat etmiyoruz ama şu alta çektiğimizde şunu çekip şu rafyamızın düzgün olmasına dikkat edelim. Orada burgaşık bir görüntü hoş olmuyor. Çektiğimiz rafyanın düzgün olmasına dikkat edelim. İlk tutması biraz küçük olduğu için elimizde zor oluyor. Bu arada gerçekten çok zor bir işmiş bu video karşısında örgü örmek. Bu benim ilk videom YouTube'daki. O yüzden artık hatalarım affola diyorum. Biraz amatör bir çekim olacak. Devam edelim. Tonuna gelip başlayalım. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Bakın şu 1, 2, 3 arttırma yaptığımız yer. Şimdi birincisine batıyorum. Şu boşluğuna. Çünkü onları biliyorsunuz aynı boşluğun içindeler. Çektim. Şu gitti artık. Üçüncüye batıyorum şimdi. Üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu üçüncü sık iğne de aynı boşlukta olduğu için bunu da aynı boşluğa batıyorum. Şimdi şu sık iğne bunun yerineydi. O yüzden buraya atlıyorum. Altına geçtim yine. Uzattım. Çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Altına geçtim. Uzattım. Çekiyorum. Bakın, dikkat ettiyseniz bir dolu bir boş. Bir dolu. Şimdi bu boş kalacak. Şuna yapacağız. Bu sayede rahatça takip edebilirsiniz. Şu alttan. Bakın, görüyorsunuz, bunu yaptım. Bu boş kalacak. Şimdi bunu yapacağım tekrardan. Çok keyifli. Örmesi zevkli. Sonucu güzel bir motif. Tabi biraz fazla ip yiyor. Çift kat gibi örüldüğü için. Çünkü bu her alta batmalar 2 kat ip götürmüş oluyor. Normalde düz sık iğne ördüğünüzde belki 4 sıra örecekseniz aynı iple bunu da ancak 2 sıra örmüş oluyorsunuz. Ama onun dışında örerken keyifli, sonuçta gayet şık ve güzel oluyor. Devam ediyorum. Bakın, yine gösteriyorum. Bu şekilde işleme yerine gelene kadar
Aynı şekilde devam edeceğiz. İşleme kısmını siz çantanın tam ortasına konumlandırabilirsiniz. İsterseniz daha yukarıya konumlandırabilirsiniz. Ama ben püskülün bu alt kısma gelmesini seviyorum. O yüzden püskül boyu kadar şu alt kısmı öreceğim. Daha sonra işleme kısmı için oraya çakma trabzandan örgüye geçeceğiz. Şimdi bakın. Artık buraya geldik. Buraya geldiğimizde şimdi bu bunun yerine geçti. Şuraya geçiyorum. Bakın şimdi. Sık iğnemi yaptım. Bunun altındaki boşluk şu arada. Şu delik. Geldim deliğe. Yaptım. Burada artık ikinci sıraya geçeceğiz ya. Hiçbir zaman şu uzunların üzerine batmıyoruz. Hep şu arada gördüğümüz bu küçük sık iğnelerimizin üzerine geçeceğiz. Bakın battım, altına geçiyorum. İlk sıra birazcık böyle zor oluyor ama sonra daha rahat gözlemleyeceksiniz. Sık iğnenin üzerine batıyorum. Yine hemen aynı şekilde hizasına iniyorum ve bunu yaptım. Yine sık iğneye battım. Bakın devamına bakıyorum. Bir alt sıraya iniyorum, batıyorum. Görüyorsunuz, altına iniyorum. Bu şekilde dolana dolana işleme yapacağımız bölüme kadar örüp geleceğim. Döndüğümde size toplamda da saymış olacağım. Kaç sıra örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Evet, şimdi çantamızın alt kısmını ördük. Şimdi sizin için sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra ördük. Şimdi 20 sıra ördükten sonra tam yana geldik. Bakın görüyorsunuz. En sonuncusunu da yaptım. Şimdi buradan sonra artık ne yapıyoruz? Normal sık iğneye geçiyoruz. Klasik sık iğnemizi yapacağız. İşleme bölümü için videonun başında belki çakma trabzan demiş olabilirim. Çakma trabzan yapınca da oluyor. Yani burası size kalmış. Ama benim işleyeceğim model bugünkü işleyeceğim bir önceki çantamda yaptığım sık iğnenin üzerine daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Bu sizin isteğinize, arzunuza kalmış. Şimdi istediğim yüksekliğe gelene kadar ördükten sonra yine aynı söyleyeceğim size. Yine spiral şeklinde sık iğne olarak dolanıyoruz. İşleme yapacağımız bölümü bitirdikten sonra bir sıra daha yine örnek koyacağım. Sonrasında direkt işleme kısmını yapacağım. Evet, örüp geldim başladığım noktaya. Şimdi sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüz. Bakın şu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan örneği koymaya başlayacağım. Bakın hemen bu altına geçiyorum. Aynı şekilde nasıl başlangıçta ne yaptıysak yine aynısını yapıyoruz. İndim aşağıya, çektim. Bakın yine bir boşluk, diğerine yine indim altına, çektim. Yine bu boşluk, buna batıyorum. Hemen alta çektim.
Bu şekilde yine dolanıp geliyoruz. Evet, üstüne bir sıra daha ördüm geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Çantamızı şöyle tuttum. Neresi ortası? Tam ortasını buldum. Yani şöyle V'imizi koyduğumuzda ilk V'nin tam ortada olmasını istiyorum. O yüzden çantamızın ortasını buldum. Şimdi buradan ilmek kaydırmayla başlayacağız ve zikzaklar çizerek devam edeceğiz. Şimdi bunun için turuncu ipimi alıyorum. Turuncu iple başlayacağım. Yine aynı 3,5 numara tığla yapacağım. Bakın, örneğinizi neyle örüyorsanız ilmek kaydırmanızı da onunla yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ister istemez eğer tığı küçültürseniz ya da büyütürseniz ilmek kaydırmalarınız buradaki ilmeklerle orantılı olmayacaktır. Ya gereğinden fazla büyük ya da gereğinden daha küçük olmasına sebep olacak. Şimdi şöyle alttan çekiyorum ve başlıyorum. Şimdi aşağıya doğru ilerleyeceğim. Bakın, çapraza iniyorum. Hep çapraz gideceğim bu örnekte. Çapraza indim. Şöyle çektim. Çapraz, bakın şurası, hemen şu alt çapraza iniyorum. Tabii bunu size kameranın önünde yapmak o kadar zor ki, elime alsam çok rahat döndüreceğim ama evet, bakın çapraza iniyorum, alttan bakın şöyle tığıma geçiriyorum, ipi döndüm, bakın, şöyle ilmeği kaydırıyorum. Burada çok bol yaparsak da hoş olmuyor, çok gevşek ama sıkı yaparsak da kasma yapıyor örgüyü. Burada ilmek kaydırmalarınızı şöyle kasmayacak şekilde almamız gerekiyor. Devam ediyorum. Şöyle ve en son en alta indim ve geçirdim. Bakın şu şekilde indik. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarı çıkıyoruz artık. Şöyle yine bakın, üst hemen çapraza gidiyorum. Çapraza çektim. Çapraza gittim, çektim. Yukarı gitmek daha kolay oluyor her zaman için. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde aynen buraya kadar dolanıp gelelim şimdi. Evet, bakın geliyorum şimdi. Son 2 ilmek kaydırma. Burada eğer tam tamına benim verdiğim ölçekle başlarsanız, bakın sonuncuya girmeyeceğim. Sonuncuyu yapmayacağım. Buradan sonrasını neyle yapıyorum? Her zamanki gibi iğnemle yapıyorum. Sadece baktım bir göz fazla geldi. O bir gözü de ne yaptım? Şurada tam yana denk gelecek kısımda, bakın şöyle göstereyim. Bir tane yana gidiverdim. Bakın hiç belli bile olmuyor. Bir tane yana gidiverdim. O gözü orada kaybetmiş oldum. Ve bu sayede tam tamına denk gelmiş oldu. Evet, bakın ne yaptım? İğnemi taktım. Şimdi çanta ağızlarını nasıl düzgün kapatıyorsak bunu da hiç belli olmayacak şekilde kapatıyoruz. Ne yaptım? Girdim. Şimdi tekrar şu göbekten giriyorum. Bakın, görüyor musunuz? Sanki devamıymış gibi. Hiç belirgin değil eklem yeri. O yüzden ortasından başlamışsın, sağından başlamışsın, solundan başlamışsın. Hiç fark etmez. Şimdi bu ipi içeride düğümlüyorum. İçine zaten astar koyacağımız için bu işlemelerin kalan ipleri bu şekilde kamufle olmuş olacak. Burada fazlasını keseyim. Evet, turuncuyu tamamladık şimdi. Buradan sonra ne yapacağım? Artık hasır rengime geçiyorum. Hasır rengimi artık V dolaştırmayacağım.
Yani pardon, zikzak dolaştırmayacağım. Ne yapacağım? Hep şu ortalarına koyacağım. Ortalarına koyacağım. Yani şuradan şöyle döndürmeyeceğim onu. Ortalarına koyacağım. Sonra onun ortasına da yeşilleri koyacağım. Hemen başlayalım yine. Bakın. Arada şöyle bir boşluk kalmasını istiyorum. Yani bir dişin şöyle gözükmesini istiyorum. Dip dibe olmalarını istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Yanındakine değil. Yani şuraya değil. Tam buraya. Yani bir tane atlayacağım. Bir delik atlayacağım. Buraya gireceğim. Başlayalım. Ya da direkt isterseniz yukarıdan da başlayabilirsiniz de ben şimdi alttan başladım. Evet, yine aynı. Çapraza gidiyorum. Hep çapraz. Yine çapraz. Bakın buraya kadar geldim. Daha fazla yukarıya artık gitmiyorum. Şuraya geldim. Buradan geriye döneceğim şimdi. Arada biraz boşluk kalmasını istiyorum. Çok sıkışık sıkışık full işlemede çok güzel durmuyor. Çünkü daha biliyorsunuz püskül detayı falan var. Fazla boğucu olmasını da istemiyorum. Evet. Bakın şimdi. Ne oldu? Arada. Şu kendisini görebiliyoruz. Yine yeşili koyarken de ne yapacağım? Yine bir boşluk bırakacağım. Buradan başlayacağım. Onlar da küçük V'lerimiz olacak. Bunu şuraya geçmeyi göstereyim. Nasıl geçeceğim buraya alttan? Hemen şöyle çevireyim. Bakın tığla aynı deliğe giriyorum. Yani en son battığım delikten giriyorum. Bunu aşağıya doğru çekiyorum. Şu şekilde onu alta aldım. İçeriden gerekli olduğu kadar uzatacağım ve nereden başlıyordum? Bir tane boşluk, sonra buradan. Bunu buradan tekrardan ne yapacağım? Çekeceğim. Evet, biraz önce video kesilmiş. Şu kısmını gösteremedim ama zaten aynı şekilde başlıyoruz. Yine bakın bu sefer uzun bir aramız var. İpi uzunca bıraktım. Yine aynı şekilde aynı delikten giriyorum. Arkaya çektim. Görüyorsunuz. Şimdi yine bakın bir boşluk, sonrasında burası alttan çektiğim, bakın şunu buradan çıkartıyorum. Bunu istediğim ilmeğimin boyuna göre şöyle küçültüyorum ve hemen üst çapraza geçip ilmek kaydırmama başlıyorum. Biraz fazla uzun kalmış. Üç tane gidiyoruz yukarıya. Şöyle göstereyim. Burada 7 tane gitmiştik. Burada 5 tane gitmiştik. Burada da 3 tane gidiyoruz yukarıya. Hep çapraz çapraz olacak şekilde 3 yukarı aşağı şeklinde burada tamamlayacağız. Aynı işlemi üstüne de yapacağız. Artık onu göstermeme gerek yok. Yine hasır renginden koyacağız. Yine şurada küçük üçgenlerimizi yukarılara da yeşili ekleyeceğiz. Şimdi yeşillerin arası çok uzun olduğu için biraz fazla kasma yapabiliyor. Yani çünkü rafya yumuşak, kağıt ip çok sert. Bu dengeyi sağlayamayabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Onun için bu tarafta da şu yöntemi göstereceğim şimdi. Yine bakın şöyle girdim.
Normal ilmek kaydırmamı aynı şekilde yapacağım. Yukarı çapraza şimdi. Evet, bakın şimdi burada bitirdim. Şöyle kesiyorum. Kestim. Normal bunu arkaya çekeceğim. Şimdi diğerinin şöyle göstereyim. Şimdi diğerinin ucu da burada ya. Bu uçla bu ucu birleştireceğim. Şu şekilde. Yine çok fazla kastırmadan. Böyle çok daha rahat oluyor. Çünkü şu ara çok uzun. Bu ara çok uzun olduğu için kasma yapabiliyor. Zorlanabiliyorsunuz. Ben de bazı yerlerinden kesip tekrardan hani sıktırmışım, tekrar bağlamak durumunda kaldım. Bu yöntemle şu uçtakileri çok daha rahat yapabilirsiniz. Ama hasır renginde ve turuncu renkte buna ihtiyaç duymuyor, istemiyor. Sadece yeşilleri tek tek ayrı ayrı yapabilirsiniz. Evet, şimdi üst kısmı da bitirdik. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sırada üstüne ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Artık ilmek kaydırmayla ağzını kapatıyoruz. Ben sonuna kadar geldim. Şimdi son kısmını beraber bitirelim. Hatta örmüşüm, biraz unutmuşum. Geri söktüm sizin için biraz. Evet, şimdi sonuncuyu da yaptım. Ne yapıyorduk? İpimizi burada kesiyoruz. Ve bunu çıkartıyoruz. Buradan sonrasını iğne ile kapatıyorduk. İğnemize takalım. Bakın. Şuraya giriyorum. Sonuncusunu iğne ile yapmış oluyorum. Ortasından arkaya geçtim. Hemen şöyle aşağıya indireceğim bunu ve şöyle yana doğru geçirdim, gizledim. Bunu oradan artık kesebilirim. Şu şekilde artık çantamızı bitirmiş olduk. Şöyle buharla güzelce buna bastığımızda çok daha düzgün olacak. Bir ölçelim. Ne oldu? Kaça kaç bir çantamız oldu? En olarak şöyle 18,5. Boy olarak ise şöyle göstereyim. 21 santimlik bir çantamız oldu. Şimdi neresine geçeceğiz? Artık şöyle bir kapağımız var. Küçük, biliyorsunuz. Ona geçeceğim. Onu ayrıyetten örüyorum. Buradan devam etmiyorum. Çünkü o dönerek örülüyor. Oval şeklinde ördüğüm için. Sonra çantaya dikerek monte edeceğiz. Hemen şimdi onu örmeye başlayalım. Evet, şimdi 12 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Bu 12 tane göbeğimiz için. Şimdi bir tane ne yapıyordum? Üstüne dönmek için çekiyordum. Şimdi buraya her zincire birer tane batacağız. Aynı oval taban yapar gibi örüyoruz.
Yine sonuna geldiğimizde son ilmeğin içine, yani son zincirin içine 3 tane batacağım dönüş yapabilmek için. Makası da çekeyim, ses yapıyor. Evet, bakın sonuncuya bir tane battım. Bu ikinci, bu da üçüncü. Şimdi yine ne yapıyorum? İpimi içeriden götüreceğim. Evet, bakın sonuncuya geldim. Şimdi bir tane batmıştık zaten. Bu ikinci olmuş oldu. Bu da üçüncümüz olmuş oldu. Yani şu şekilde bir taban oluşturduk. Şöyle. Bunu daha sonra ortasına çarpı atacağımız için şu ortadaki delikler kaybolacak. O açıdan merak etmeyin. Şu görüntü kaybolmuş olacak. Rafya ip yumuşak olduğu için biraz şurada bir tane ilmek atlamışım. Geri gitmem lazım. Ben hemen düzeltip geliyorum. Her ilmeğe birer tane batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Sonuncu şu 3 tane battığım yere üçünü de çift öreceğim ve sıra başına kadar aynı şekilde geliyorum. Evet, geldim. Şu bir tane çift yapmıştık. Bakın o 3 taneden 2 tane kaldı. Bu 2 tanenin içine de aynı şekilde çift yapacağım. Ve bitirmiş oldum. Şimdi buradakinin ilkine çift yapacağım yine. Yanındakine tek olarak devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimizde bakın burada 3 tane çiftimiz vardı. Bunların bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde örüp yine sıra başına geliyoruz. Şimdi yine çiftlere geldik. Şu bir çiftimiz, şu bir çiftimiz. Şimdi yine bunun bir tanesine iki tane çift bir tane çift yapıyorum. Yanındakini tek. Yine iki tane çift battım aynı yere. Buna tek. Bakın bu şekilde ne yaptık? Bitirmiş olduk. Buradan sonra artık ne yapacağım? Bir sıra daha dolanacağım. Son sırada örneğimi koyacağım. Bakın iki tane batılmış olan yer burası. Birincisini tek örüyorum. İkincisine çift batıyorum. Yine arttırmaya her sırada olduğu gibi burada da devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar geldik. Buraya geldiğimizde çiftlerden bakın burada bir çift var, burada bir çift var, burada bir çift var. Çiftin birincisini düz öreceğiz, ikincisine çift batacağız. Bu şekilde yine 3 arttırmayı burada da yapacağız. Tekrar sıra başına geldiğimizde devam edelim. Bakın göstereyim. Birinciyi aynen ördüm.
ikinciye çift batıyorum. Burası zaten düzdü. Yine çifte geldim. Birincisini aynen ördüm. İkincisine yine çift batıyorum. Düz ördüm. Bakın. İkincisi bu. Yine çift batıyorum. Buradan sonra tekrardan ilk başladığımız yere geleceğiz. Evet, çiftlere geldik. Birincisini düz ördüm. İkincisine çift yapıyorum. Bir tane arada vardı, onu düz ördüm. Yine birincisi, bakın, çiftin ikincisine çift yapıyorum. Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi buradan sonra artık son sırada örneğimi koyacağım. Ne yapıyorduk? Bir tane sık iğne, hemen altındaki deliğe battım. Evet, bakın, hemen altındaki ilmeği doldurdu zaten. Bir tane yine aynı şekilde altına indim. Bir sık iğne, altına indim. Bu sırayı kesmeden göstereceğim size. Bir sık iğne, hemen altına bir sık iğnemiz, örnek zaten size kendini belli ediyor. Şimdi bu sırayı bitirdikten sonra hemen aynı çantanın ağzını bitirdiğimiz gibi ilmek kaydırmayla çantayı tamamlayacağız. Burada uzunluk sizin isteğinize bağlı. Yani siz eğer daha uzun bir kapak istiyorsanız aradaki zincirinizi arttırabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Mesela 15 yapabilirsiniz. Bu bir 3 tane daha şöyle uzatma sağlar size, yani boyu. Şu ortadaki şeyinizi ölçün. Mesela kaç santim daha uzun olmasını istiyorsunuz? Hemen şuradan sayın mesela. Diyelim ki 2 santim mi? Neye denk geliyor 2 santim? 5 göze mi? 6 göze mi denk geliyor? İlk başta ben 12 zincirle başlamıştım. Siz işte ona göre sayısını isteğiniz gibi arttırabilirsiniz. Kesmeden devam ediyorum. Evet, sonuna kadar geldik. Şimdi artık bu benim için yeterli. İlmek kaydırmaya başlıyorum. Ağzını kapatıyoruz artık. İlmek kaydırmalarımı çok sıkı yapmamaya özen gösteriyorum. Kasma yapmasın, içe dönmesin diye.
Evet, sıra sonuna artık geldik. Buradan sonra ne yapıyorduk? İpimizi kesip iğneyle ilmek kaydırmamızı tamamlıyoruz. Bu sefer ipimi uzun tutuyorum. Neden uzun tutuyorum? Çünkü bu sefer dikiş yapacağım. Biliyorsunuz çantanın arkasına monte kısmı var. O yüzden ipimi uzun tuttum. Çıkarıyorum şimdi. Yine iğnemi alıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen bakın. Şu ikisine birden giriyorum. Girdim. Ama şunun ortasından çıkıyorum. Evet, gördüğünüz üzere nereden başladı, nereden bitti yine belli olmayan bir son oldu. Siz ağzını başka türlü de bitirebilirsiniz. İlmek kayma, ters sık iğne yöntemiyle de bitirebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Bunu şimdi çantaya monte edeceğiz. Şu şekilde yerini ayarladım. Tam ortaya gelecek şekilde. Şimdi buradan içeriye dışarı olacak şekilde çantamı tutturacağım. Şöyle göstereyim. Şuradan çıktım. Evet, efsane çantamızı sonunda tamamlayabildik. Şimdi bütün örme detaylarını aslında göstermiştim. Ancak sipariş olduğu için ne yazık ki sapının videosunu çekemedim. Ama bunu da en kısa zamanda çekip size göstereceğim bu sapı nasıl yaptığımı. Bakın beraber örmüştük hatırlarsanız. En son burayı dikiyorduk, orada kalmıştık. İğneyle diktim. Hem şöyle hem şöyle sabitledim çantamın üzerine. Gelelim çıt çıt kısmına. Şöyle göstereyim. Bu zımbalı çıt çıtlardan ben henüz çakma işlemini yani sabitleme işlemini gerçekleştirmedim. Şu an taktım, gösteriyorum size. Bu şekilde çıt çıt kullanıyorum. Zımbalı yerini ayarladım. Tam denk gelecek yerine. Alt mıknatısını da taktım. Ve sonrasında çantamızı güzelce astarladık. Bakın. Görüyorsunuz telefon cebimiz var. Hatta telefonumla kayıt aldığım için telefonumu gösteremiyorum ama şöyle kılıfıyla göstereyim size. Şu şekilde bir telefon cebimiz var. İçi oldukça derin. Yine şöyle göstereyim. Bakın telefonunuzu koyduğunuzda bile nerede kalacak? Oldukça derin ki benim telefonum en büyük boy telefonlardan. Hemen ölçülerini de vereyim. Kaça kaç olmuş bu çantamız? Evet, 18,5'a 21,5 bir çantamız olmuş. İş detaylarıyla bakın astarlaması, özellikle Yıldız modelde fermuarlı çantada astar çalışmak biraz daha detaylı. Onda tüm püf noktaları verdim. Bunda herhangi bir şey yok. Cebi aynı şekilde çift kattan çalışıyorum. Tertemiz bir cep görüntüsü olsun diye. Evet, etiketimizi diktik. Ağzını da elimle tutturdum. Makine dikiş izi olmasın diye. Çünkü rafyada delik daha fazla oluyor. Rafyayı makineyle çekmek istemiyorum. Bakın hiç bir tane dikiş izi, herhangi bir iplik izi. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Hiçbir şey yok. Gizli dikiş yöntemiyle astarımızı diktik. Püskülümüzü klasik püskül çalıştık. Şuraya güzel boncuklarımızı taktık. Bunu küçük bir halkayla tutturuyorum. Burada rahat bir şekilde hareket edebilsin, oynayabilsin diye. Şimdi sapımızı göstermek istiyorum. Sapımızda aynı örneği kullandım. Yani ama bu sefer şunu yaptım. Bir sıra sık iğne yaptıysam tersten yüzünden örneğimizi koydum. Yani şu çantada koyduğumuz örneğin aynısını koydum. Ama birer arayla koymuş oldum bunu. Bu da bu şekilde çok güzel bir sapı da hem kendi örneğinden olmuş oldu. Hem de güzel tam hazır deri sapların kalınlığında 4 zincirle yaptım çantayı. Onu da söyleyeyim. Sapını özür dilerim. Harika bir çantamız oldu. Evet. Benim çantalarım sahibine gitmeyi bekliyor. Umarım siz de kendinize, sevdiklerinize, müşterilerinize bu güzel çantadan yaparsınız. Videomda tüm detaylar, tüm püf noktaları bulacaksınız. Görüşmek üzere.